2021 yılının pastırma yazı, Japonya'nın Gifu eyaletinde ağaçların yapraklarını kızıla ve altına boyadığı sakin bir dönemdi. 16 Ekim sabahı, Nagoya'da bulunan prestijli Meiji Lisesi'nden 5 genç, basit bir okul projesi için yola çıktıklarında, hayatlarının geri kalanında unutamayacakları bir kabusa tanıklık edeceklerinden habersizdiler. Amaçları, yok olan Japon kırsal mirası isminde projeleri için, modernleşmenin pençesinde terk edilmiş, doğanın kucağına bırakılmış eski bir yerleşim yerini belgelemekti. Grubun lideri 18 yaşındaki Kenji, yerel bir tarihçiden aldığı koordinatlarla grubu dağlık araziye doğru yönlendirdi. Yaklaşık 40 dakikalık dik bir tırmanışın peşinden medeniyetten kopmuş, en yakın asfalt yoldan 20 kilometre uzakta bulunan eski Abe çiftliğine ulaştılar. Burası, bir zamanlar hayatın fışkırdığı ancak şimdilerde sarmaşıkların duvarları bir örümcek ağı şeklinde sardığı, çatısı çökmüş ahşap evlerden oluşan hayalet bir köye dönmüştü. Gençler kameralarını hazırlayıp çekim oluşturmaya başladılar. 17 yaşındaki Yui, özellikle terk edilmiş yapılarla tabiatın nasıl bütünleştiğini fotoğraflıyordu. Ancak grubun en genç üyesi Daiki, ana binanın 30 metre uzağında tek başına yükselen devasa bir sedir ağacının önünde duraksadı. Bu ağaç, bölgedeki binlerce benzerinden değişikti. Gövdesi acayip bir halde boğumluydu, köklerinden yukarıya doğru yükselen şişkinlikler ve oyuklar, belli bir ışık açısında bakıldığında acı çeken bir insan silüetini çağrıştırıyordu. Daiki'nin çağrısıyla diğerleri de ağacın etrafında toplandı. Başta bunun yalnız bir pareidolya bulunduğunu düşündüler. Ancak Yui, ağacın gövdesinde yerden yaklaşık 120 santimetre yükseklikteki derin bir yarığı fark ettiğinde hava bir anda buz kesti. Kenji, telefonunun fenerini o karanlık yarığa tuttuğunda içeride odun dokusuna ilişkin olmayan bir şey gördü. Tozlu, çürümüş mavi bir kumaş parçası ve onun derhal yanında pürüzsüz, bembeyaz bir kemik parçası. Gençler dehşet içinde geri çekildiler. Polisin olay yerine gelmesiyle beraber bölge güvenlik şeridine alındı. Gifu Eyalet Emniyeti'nin en deneyimli adli tıp uzmanı Doktor Keisuke Nakano, olay yerine ulaştığında gördüğü görünüm karşısında 30 yıllık kariyerinin en sarsıcı vakasıyla karşı karşıya bulunduğunu anladı. Ağaç, bir insanı içine hapsetmişti. Doktor Nakano, iskeleti çıkarmak için ağacı kesmeyi reddetti. Çünkü canlı doku kemiklerle o kadar bütünleşmişti ki, yapılacak kaba bir müdahale tüm kanıtları yok edebilirdi. 2 gün süren titiz bir cerrahi müdahaleyle ağacın dış katmanları soyuldu. Ortaya çıkan tablo kan dondurucuydu. İskelet, anatomik olarak kusursuz bir pozisyonda ağacın tam kalbindeydi. Ağacın yıllık halkaları kemiklerin etrafında bir deri benzer biçimde büyümüş, kaburgaların arasından geçmiş ve kafatasını nazikçe sarmalamıştı. Bu bir cinayet yerel miydi, yoksa tabiat ananın birini korumak için inşa etmiş olduğu organik bir lahit mi? Adli tıp laboratuvarında meydana getirilen analizler, kemiklerin 2001 senesinde hemen hemen 22 yaşlarındayken arkasında hiçbir iz bırakmadan ortadan kaybolan Saori Minami'ye ilişik bulunduğunu kesinleştirdi. Saori'nin dosyası, Japonya'nın tozlu raflarında gönüllü kaybolma, Johatsu vakası olarak sınıflandırılmıştı. O dönemki raporlara bakılırsa, Saori çalıştığı çiftlikten çekilme etmiş ve büyük şehirde yeni bir hayat kurmak üzere yola çıkmıştı. Minimumundan patronu Toshio Abe ve oğlu Kenichi'nin ifadesi buydu. Saori, 1908 doğumlu, sakin, içine kapanık ve çalışkan bir genç kadındı. Çiftlikte sebze yetiştiriciliği ve tavuk bakımıyla ilgileniyordu. Ailesinden uzakta, çiftliğin yanındaki küçük bir müştemilatta yaşıyordu. 2001 yılının Mart ayında annesi onu aramış olduğunda patronu Toshio telefona çıkmış ve "Kızınız 2 hafta önce eşyalarını toplayıp Tokyo'ya gitti. Bir daha da haber almadık," demişti. Acılı anne polise gitmiş ancak o yıllarda Japonya'da bir yetişkinin kendi rızasıyla ortadan kaybolması durumunda polisin müdahale yetkisi kısıtlı olduğundan dosya derinleştirilmemişti. Dedektif Yuta Taniguchi, iskeletin bulunmasının peşinden şimdi 53 yaşlarında olan Kenichi ağabeyi sorguya çağırdı. Kenichi başta aynı eski yalanları tekrarladı. Sadece dedektif Taniguchi'nin elinde yeni bir kanıt vardı.
ağacın içindeki boşlukta ve toprakta bulunan 90'lı yıllara ilişkin nadir bir gübre kalıntısı. Bu, cesedin oraya çiftlik hala aktifken yerleştirildiğini ispatlıyordu. Ayrıca iskeletin kaburgalarında ağaç baskısıyla oluşamayacak kadar keskin mikro çatlaklar tespit edilmişti. Sorgu saatler sürdü. Sonunda Kenichi'nin direnci kırıldı ve hıçkırıklar içinde 20 yıldır sakladığı karanlık gerçeği anlatmaya başladı. Saori, aslına bakarsak hiçbir yere gitmemişti. 1999 senesinde başlayan gizli bir ilişkileri vardı. Kenichi, babası Toshio'nun baskıcı ve gelenekselci yapısından korkmuş olduğu için bu ilişkiyi saklıyordu. Sadece 2001 Şubat'ında Saori, Kenichi'ye hamile olduğunu açıklamıştı. Saori bir aile kurmak, çocuğunu meşru bir halde büyütmek istiyordu. Bu vaziyet, çiftliğin saygınlığını her şeyin üstünde tutan baba, Toshio'yu öfke krizine sokmuştu. 21 Şubat 2001 gecesi çiftlik evinde şiddetli bir tartışma yaşandı. Toshio, Saori'yi parayla susturmaya ve çocuğu aldırmaya zorladı. Saori direndiğinde ise yaşlı adam kontrolünü kaybederek genç hanıma vurdu. Saori dengesini kaybedip düştü ve başını ağır ahşap yemek masasının köşesine çarptı. Kenichi, sevgilisinin cansız bedenini kucağına aldığında her şey için çok geçti. Toshio, polisi aramak yerine korkunç bir plan yaptı. "Onu kimsenin bulamayacağı bir yere, doğaya vereceğiz," dedi. O gece baba ve oğul Saori'nin bedenini mavi bir iş ceketine sarıp bahçenin en ucundaki yaralı sedir ağacına taşıdılar. Ağacın gövdesinde yıllar önce bir fırtınada oluşmuş büyük bir yarık ve oyuk vardı. Saori'yi oraya yerleştirip üzerini dallarla örttüler. Süre geçtikçe çiftlik batkı etti. Toshio öldü. Kenichi başka bir şehre taşındı. Sadece ağaç, kendisine emanet edilen bu bedeni bırakmadı. Saori'nin bedeni çürürken ağaç yaralarını kapatmak için hızla büyüdü. Onu yutmak yerine çevrende yaşayan bir zırh oluşturdu. Onu 20 yıl boyunca yağmurdan, kardan ve yırtıcı hayvanlardan korudu. 2022 senesinin Nisan ayında Gifu Bölge Mahkemesi, Kenichi ağabeyi suçu gizlemek ve yasadışı gömme suçlarından vakanın üzerinden geçen vakti ve pişmanlığını göz önüne alarak 3 yıl tecilli hapis cezasına çarptırdı. Asıl suçlu Toshio, adaletin karşısına çıkamadan ölmüştü. Saori Minami'nin artık 70'lerinde olan anne ve babası, 20 yıl sonrasında kızlarının bir şehirde yaşadığına dair besledikleri o son umudu kaybettiler ama en azından ona bir gömüt verebildiler. Saori, Budist geleneklerine göre yakıldı ve dünyaya geldiği köydeki aile mezarlığına defnedildi. Anası Keiko, cenazede gözyaşları içinde şu sözleri söylemiş oldu: "Kızım bir ağacın kalbinde bizi beklemiş. Onu oradan kurtaran gençlere ve ona 20 yıl annelik icra eden o ağaca minnettarım." Olayın peşinden bölge bir ziyaretçi akınına uğradı. İnsanlar ağacın başında dualar ediyor, çiçekler bırakıyordu. Ancak yerel yönetim bu ağlatısal hatıranın daha çok suistimal edilmemesi için 2022 Haziran'ında ağacı kesti. Bugün o noktada bir tek boş bir düzlük ve rüzgarın fısıltısı var. Fakat hikaye hala dilden dile dolaşıyor. İnsanlar yalan söyler, insanlar öldürür. Ancak tabiat asla unutmaz ve kimi zaman adaleti sağlamak için bir ağacın büyümesi bile yeterlidir.